Hanımlar beyler, Yemek.com ofisine hoş geldiniz. Az önce içeride bir tatlı yapmışım. Şuradan bir bakın, bir tadına bakacağım. Şu var ya şu. Bu tatlının bir hikayesi var. Yani belki beni biliyorsunuzdur. Gezmeye bayılıyorum, seyahat etmeye bayılıyorum. Gittiğim yerlerde değişik yemeklerin peşinden gitmeye de bayılıyorum. Son Yunanistan seyahatimde bir tatlı yedim. Altı böyle şambali gibi, içerisinden böyle inanılmaz baharatlar geliyor. Şerbetli, üstü kremalı. Yok, bulamıyorum adını. Arıyorum. Yani Yunancam da yok. Bayağı zorladım ve sonunda tatlıyı buldum. Politiko tatlısı. Yapılışı basit ötesi. Yapacağınız tek şey var. Biraz pişirmek, biraz beklemek. Böyle bir günümüzü ayıracağız ama ortaya bunun gibi bir şaheser çıkartacağız. Hadi şimdi mutfağa geçelim. Politiko'nun tabanı çok basit. İçerisinde yumurta yok, yağ yok. Yani hoşlanmadığınız hiçbir şey bunun içerisinde yok. Sadece irmik, toz şeker, bir kısmını ayıracağım. Ne yapacağız? Şekerle buna asıl tadını veren sakızı birazcık robottan geçireceğiz. Bunu havanda şekerle dövebilirsiniz. Birazcık gül suyuyla açabilirsiniz ki bu tarifin gül suyuyla, portakal çiçeği suyuyla yapılan varyasyonları da var. Şöyle minik 2 parça gibi sakızımız var. Hiç uğraşmayacağım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı şeker bıraktım. Onları robottan geçirip toz haline getireceğim. Bu kadar basit. Büyük parçalar kayboldu. Sakız bakız kalmamış. Yalnız kokusu mükemmel. O damla sakızın muhteşem aroması içinde. İçerisine kabartma tozu koyuyoruz, bir paket. Ve bir olmazsa olmaz malzememiz daha var. Mahlep. Dolu bir çay kaşığı da ondan var. Şimdi sıra geldi sıvı malzemeye. Sadece süt var içerisinde. Ve karbonat. Karbonatı doğru içeri atmıyoruz. Karbonatın aktive olması gerekiyor. Sütün içerisinde aktive edeceğiz. Hemen karıştıralım. Şurada bir 10 saniye dursun. Ben de bir kaşık yardımıyla tüm kuru malzemeyi güzelce birbirine karıştırıyorum. Mesela mutfağa böyle meraklı çocuklarınız falan varsa bu tarifi sizinle beraber çok kolaylıkla yapabilirler. İnanılmaz kolay. Yani zorluk derecesi 5 üzerinden 1,5 olan bir tarif yapıyoruz şu anda ama lezzeti 10 üzerinden 10. Burası karıştı. Karbonat içeride erimiştir. Sütümüzü döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Hepsi bu kadar. Çırpma yok, yoğurma yok. İnanılmaz güzel kokular var. Mahlep kokuyor, sakız kokuyor. Birazdan bunlar piştikçe nasıl kokacak? Hele ki bunun bir de aromatik şerbeti var. Of, çok acayip. Bu kadar basit, karıştı. Nemlendi, bitti. Şimdi tepsi alalım. Fırına girebilen borcamlar olur, metal kalıplar olur. Ama ben şöyle bir tane dikdörtgen kap kullanacağım. Kalın istiyorsanız hafif ufak bir kap kullanacaksınız. Kabımızı çok az sıvı yağ ile yağlayacağız. Köşelere doğru güzelce yağlamaya özen gösterin. Mutlaka yağın fazlasını alın. Çok sertleştirir yoksa. Karışım doğruca içeri. Yalnız mükemmel kolay yayılıyor gördüğünüz gibi. Hafiften şöyle sallıyoruz. Yerleşiyor. Şimdi fırınımızı 160 derece açacağız ama hemen fırına gitmeyeceğiz. Fırın ısınırken bu da bir 10 dakika falan oda sıcaklığında bekleyecek. Biz de orada muhallebimizin malzemelerini hazırlayalım. Bildiğiniz klasik muhallebi, nişasta, un. Şekeri az bir muhallebi olacak çünkü zaten tatlının kekinde şeker var, şerbeti var. Tamam, kremayla da birazcık dengeyi kurmak lazım. Şekerimiz var, şeker 1 bardaktan az, sütümüz 1 litre. Unumuzu koyduk, nişastamızı koyduk. Her zaman olduğu gibi vanilyayı sona bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi ocakta falan değilim. Şekeri falan eriyene kadar burada güzelce karıştıracağım. Önce kekimi fırına atacağım. Sonrasında muhallebiyi pişirmeye başlayacağım. Hemen fırına. Ne kadar sürede pişer? Yarım saatte falan pişer. Birlikte göreceğiz. Şimdi krema. Ocağın altını açtık. Klasik. Karıştıra koyulaşana kadar bekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi koyulaştı. Şöyle bir taşımda kaynamasına izin vereceğiz. İyice un ve nişasta pişsin. Çünkü sonrasında çırpacağız zaten. Bakın şu hareketlenmeye başladı. Göbek atıyor. Bu ne demek oluyor? Kremamız ben piştim diyor.
Altını kapattık. Birazcık soğuması gerekiyor. O yüzden başka bir kaba alacağım. Yalnız kıvamı mükemmel. Yanmazsak iyidir. Her şey sizin için. Tek beklentimiz var. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Şimdi içerisine soğuk tereyağı ihtiyacımız var. 3 yemek kaşığı kadar tereyağı yeterli olacaktır. Vanilya içeri. Tereyağının bir parçası içeri. İçerideki tereyağı bittikçe tereyağımızı eklemeye devam ediyoruz. Krema yalnız var ya, canavar gibi oldu. Tadına da bakalım. O tereyağı tadı falan çok efsane olmuş. Üzerini streçleyeceğim güzelce. Sonra oda sıcaklığında soğuması için bırakacağım. Neden abi? Kabuk tutmasın diye. İyi bir şey yok. Beklediğimiz koyu amber rengine bizim fan 160 derecedeki fırında tamı tamına 50 dakikada ulaştı. Demek ki 30 dakikada olmuyormuş. Ya da fırından fırına değişir. Her zaman söylüyorum. Bizde olan sizde olacak diye bir şey yok. Aradığımız şey koyu kahverengi, kehribara yakın bir renk. Şimdi bunun içerisinde hiç un olmadığı için dokusunun farklılığını size göstermek istiyorum. Adeta böyle bir kurabiye gibi ama artık sertleşmeyi gördük. Pişerken yalnız bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Biraz böyle yükseliyor, sonra tekrar hafiften alçalıyor. Çünkü irmikler ağır olduğu için ilk sıcaklıkla beraber yükselmeden sonra o kendi ağırlığıyla biraz aşağı bastırıyor. Bir anda çıkarmayın. Gene de kürdan testinizi yapın. İçerisi cıvık kalmasın. Burası çok çok önemli. Hafif böyle yumrular falan var üzerinde. Hiç dert etmeyin. Şerbetle biraz şişecek. Sonra bu yumruları neyle kapatıyoruz? Kremayla. Sıra geldi mis kokulu şerbete. Şerbetimiz tarçın çubuğu ve karanfil içeriyor. Karanfili ben tercih ettim. Orijinalde bazen karanfil kullanmıyorlar. Limon kabuğu ya da portakal kabuklu varyasyonları da var. 2 tane karanfil, 1 tane tarçın çubuğu. Çok böyle cıvık da değil, çok aşırı koyu da olmayan bir şerbet. Beraber şeker eriyene kadar kaynatacağız. Sonra bir 4-5 dakikada kendi kısık ateşte kaynayacak. Bu kadar basit. Şerbetimiz muhteşem oldu. Şunun rengine bakar mısınız ya? Kekimiz soğudu. Neredeyse bir kurabiye kıvamına aldı. Şöyle bıçakla kenarlarını güzelce sıyırdım. Tertemiz hale de getirdim. Birazcık da güzel gözüksün. Hatta çektiğini görebilirsiniz. Bakın kenarlarda ufak boşalmalar oldu. Şimdi irmikler tekrar şerbeti çekerek orayı dolduracaklar. Yavaş yavaş sıcak şerbetimizi soğuk kekimizin üzerine döküyoruz. Çok güzel emiyor. Ama bir anda dökerseniz tek bir noktayı aşırı ıslatabilirsiniz. Buna çok çok dikkat edin. Şimdi tamamen şerbeti çekmesini bekleyeceğiz. Bir 15-20 dakikada şerbet çekecektir. Kremayla birleştireceğiz. Sonra buzdolabına atacağız. Çekmesi gereken çok az şerbeti kaldı. Şimdi kremayla da kapatalım. O çekmeye devam edecek. Çünkü buzdolabında dinlenecekler. Bu arada siz bu keki ya da kremayı bir gün önceden de hazırlayabilirsiniz. Sonrasında şerbetleyip kremalayabilirsiniz. Eğer kremayı da buzdolabında beklettiyseniz biraz sertleşecektir. Tekrar mikserden geçirin, yumuşacık olacaktır. Kremamızı da güzelce düzledik. Şimdi bunun üzerinde streçle kaplayacağız. Buzdolabına kaldıracağız. Hazır mıyız? O kadar bekledik. Çok güzel bir şey oldu bu ya. Son aşama. Tarçın.
Bence beklediğimize değdi. Çünkü çok fazla uğraştırmadı bizi ama kokuyu keşke size aktarabilsem. Burası böyle karanfil, tarçın, sakız, mahlep hepsinin kokusu burada. Sıra geldi en sevdiğim kısma. Bakalım o pastanede aldığım tadı da şu anda alabilecek miyim? Ve ben bunu yerim. Of 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 of. Yalnız benimkinin görüntüsü çok iyi ya. Yediğimin görüntüsünü hatırlamıyorum ama benimkinin görüntüsü çok iyi. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu çok acayip bir şey. Bak böyle başka kanallarda gördüğünüz irmik helvası üzeri kremaya benzemez bu. Bu çok acayip bir şey. Yani bu kek daha çok biraz şambaliyi andırıyor. O sertlikte, o dokuda. Şerbeti asla ağır değil. O baharatla her şeyi güzelce baskılamış. Üstteki muhallebisinin şekerini az koymamız kesinlikle çok yerinde. Çünkü altta şerbet var, kekte şeker var. Tarçın ve o az şekerli muhallebi muhteşem bir uyum içinde. Seyahat etmenin ucuz yolu diyebiliriz buna. Bu tatlıyı mutlaka deneyin. Buraya kadar geldiniz. Bu muhteşem tarifi izlediniz. Yapacağınız tek bir şey var. Videoyu beğenmek, tık diye abone olmak. Hepsi bu kadar basit. Bir yer biri bakar olmasın. Sizin tabaklar da hazır. Arkadaşlarımızı daha fazla bekletmeyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Hadi alın tabaklarım. Çok güzel. Çay koydunuz mu?